Türkiye Avrupa Birliği defterini tamamen kapatıyor mu? Bu soruyu bize sorduran gelişme geçtiğimiz hafta yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği bir röportajda Avrupa Birliği artık bizim için bir öncelik değil dedi. Yani ortada ciddi bir paradigma değişimi olduğu belli. Tabi Avrupa Birliği'ne üyelik çabaları Türkiye için neredeyse Cumhuriyet'in yarı yaşıyla eşdeğer olduğu için bu konu önemli. O yüzden bugün hızlıca bu açıklamaya odaklanalım. Avrupa Birliği meselesi Türkiye için bitti mi? Gerçekten kaybedecek olan taraf Türkiye değil, Avrupa mı? Vakit kaybetmeden soruların cevaplarına geçelim. Başlamadan önce çok kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı izleyenlerin %50'den fazlası abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Hem kanalımızın büyümesine destek olmak için hem de videolarımızın daha fazla insana ulaşmasını sağlamak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca konumuza dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa, Türkiye'yi 53 yıldır bünyesine almadı. Önümüzdeki dönemde de böyle bir niyetleri yok. Ancak biz kapımızı kapatmadık. Avrupa Birliği'ne girme niyetimizi hala koruyoruz. Bizi kabul ederlerse ne ala, etmezlerse o da ne ala. Avrupa Birliği artık bizim için bir öncelik değil. Fakat Avrupa Birliği'ne tutarlı şekilde şunu söylüyoruz. Kaybedecek olan Türkiye değil, sizsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasında özellikle iki noktanın üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi, Avrupa Birliği artık bizim için bir öncelik değil. İkincisi de kaybedecek olan Türkiye değil, sizsiniz. Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi bünyesine almadı diye bir açıklama yaptı. Yani konuşmaya böyle başladı. Bu 53 yıl Türkiye Avrupa Birliği entegrasyon tarihinde katma protokolün yürürlüğe girişinden bugüne kadar geçen zaman. Hatta şöyle çok hızlı bir şekilde Türkiye-AB ilişkileri nasıl bugüne geldi bir özetleyelim. Bugünkü durum da bu şekilde daha iyi anlaşılır. Türkiye'nin Avrupa mimarisine entegrasyon süreci 1959 yılındaki ilk başvuruyla başladı. Sonra 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı. Ankara Anlaşması ile birlikte ilişkiler üçe ayrıldı. Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem. 1970'te katma protokol imzalandı ve 1973'te bu protokol yürürlüğe girdi. Bu protokolle birlikte hazırlık süreci sona erdi ve 22 yıllık geçiş dönemi başladı. İşte az önce bahsettiğimiz 53 yıldır bünyesine almadı söyleminin miladı bu. 1973'teki hukuki ve ticari taahhütün hayata geçirilmesi. 1970'ler ve 80'ler boyunca ilişkiler sık sık askıya alındı. O zamanlar aslında bunların olmasına çok şaşırmamak lazım. Çünkü bu dönem Türkiye'de siyasi istikrarsızlıkların, ekonomik krizlerin, 1980 askeri darbesinin olduğu dönem. Tabii tüm bunlara rağmen o dönemlerde ilişkiler sık sık askıya alınsa da Türkiye'den de tam olarak vazgeçemiyorlardı. Çünkü soğuk savaş dinamikleri vardı dünyada. Yani 22 yıl boyunca ne Türkiye'den vazgeçebildiler ne Türkiye'siz yapabildiler. 1995'te bu geçiş dönemi tamamlandı ve 1996'dan itibaren Gümrük Birliği süreci başladı. 1995'te Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı ve 1 Ocak 1996'dan itibaren bu anlaşma yürürlüğe girdi. Gümrük Birliği Türkiye'yi Avrupa Birliği pazarına entegre etti ve Türk sanayisi ciddi anlamda güç kazanmaya başladı. 1999 yılında Helsinki zirvesinde Türkiye'nin aday ülke statüsü resmen tescil edildi ve yeni bir siyasi eşik başladı. 2005 yılında tam üyelik müzakereleri başladı. Aslında bu dönem ilişkilerin altın çağı olarak adlandırılan dönem. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin siyasi kriterlerini karşılamak için bir sürü reform yaptı. İlişkiler de çok iyi gidiyordu. Bir yandan da Güney Kıbrıs'ın 2004 yılında bütün adayı temsilen Avrupa Birliği'ne tam üye yapılması krizi vardı. Çok iyi giden ilişkileri bu kriz yavaş yavaş bloke etti. 2010'lu yıllarla birlikte ise Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yokuş aşağı bir sürece girdi. Gezi Parkı olayları, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi, 2017'de anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş derken Avrupa sürekli aynı ezberleri tekrarlayarak Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırmayı başardı. Bu dönemde onlar için sihirli bazı ifadeler vardı ve bunları sürekli kullanıyorlardı. İnsan hakları, otoriterleşme, demokrasi gibi kavramları Türkiye'nin tepesinde bir sopa gibi tutuyorlardı. Özellikle 2018'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi Türkiye ile ilgili bir karar aldı ve sürecin hukuki ve siyasi kopuş noktası bu oldu. Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaştığını, müzakerelerin fiilen durma noktasına geldiğini ilan etti. Peki neden? Bunun aslında tek nedeni vardı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de keşfedilen hidrokarbon rezervlerini Batılılara yedirmemesi. O dönem hepsi bu bölgeye gelmek istediler ama Türkiye dışarıdan buraya girmelerine müsaade etmediği için bir anda istenmeyen adam ilan edildi. O dönemden sonra da genel olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulandı ve müzakereler donma noktasına geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği artık bizim için bir öncelik değil ifadesi bu fiili donma durumunun artık Ankara tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Ki zaten Avrupa Birliği özellikle 2010'ların ortalarından
itibaren Türkiye'ye sürekli çifte standart uyguladığı ve genel olarak ikiyüzlü davrandığı için Türkiye'nin güvenini kaybetmişti. Mesela göç krizini ele alalım. 2015 yılında Suriye'den gelen 800 binden fazla sığınmacı Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçti ve Avrupa'ya ulaştı. Avrupa Birliği içerisinde bu çok ciddi bir krize sebep oldu. Hatta aşırı sağ partiler ciddi bir yükseliş gösterdi. Böyle olunca Türkiye'yi sürekli itmeye çalışan Avrupa Birliği bir şekilde Türkiye ile pragmatik bir işbirliği arayışına girdi. O dönem elbette Türkiye bu zafiyeti bir kaldıraç gibi kullandı. Yani o dönem sürekli Türkiye'ye bir şeyler dikte eden Avrupa gitti. Türkiye'den bir şeyler talep eden Avrupa geldi. Türkiye'de kendi şartlarını Brüksel'e dayatabildi ve 2016'da Türkiye-AB mutabakatı imzalandı. Buna göre Türkiye Avrupa'ya düzensiz geçişleri durduracaktı. Yunan adalarından gönderilecek sığınmacıları da geri alacaktı. Avrupa Birliği ise bunun karşılığında Türkiye'ye 4 vaatte bulundu. Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanacak. Gümrük Birliği güncellenecek, müzakere süreci canlandırılacak ve Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım sağlanacaktı. Aslında çıkar odaklı baktığınız zaman anlaşma iki taraf için de mantıklı bir anlaşmaydı. Türkiye üzerine düşen her şeyi yaptı ama Avrupa mali yardım dışındaki siyasi vaatlerini yerine getirmedi. Mali yardımda da 6 milyar avroluk bir fon oluşturdular. Onu da yıllara yayarak yavaş ve bürokratik süreçlerle, engellerle yorarak aktardılar. Bu da elbette Ankara'da hem bir rahatsızlık oluşturdu hem de Avrupa Birliği'ne duyulan güveni yerle bir etti. Avrupa Birliği'nin Türkiye için bir öncelik olmayışının ilk sebebi bu. İkinci önemli sebebi de aslında hem değişen dünya hem de Türkiye'nin özellik arayışı ile ilgili. Dünyada artık çok kutuplu bir dönem var. Eskisi gibi tek bir yerde var olarak büyüyemezsiniz. O yüzden Türkiye stratejik otonomi denilen bir doktrine geçiş yaptı. Yani dış müdahalelerden bağımsız şekilde ben karar alabilirim dedi. Ulusal çıkarlarımı kendim belirlerim. Avrupa Birliği gibi oluşumlar bunu belirleyemez dedi. Aslında bu şekilde Türkiye kendisini bir NATO kanat ülkesi olmaktan çıkardı ve kendi etki alanını oluşturup bir orta güç olarak hareket etmeye başladı. Tabii ki bununla birlikte Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sürekli bir şey dayatma dönemi de kısmen son buldu. Çünkü Türkiye artık çok boyutlu oynamaya başladı. Afrika açılımı yaptı, Orta Doğu ülkeleriyle normalleşmeye başladı. Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Orta Asya'ya açıldı. Rusya ile ilişkilerini düzeltti. BRICS ya da Şangay İşbirliği Örgütü gibi kuruluşlarla ilgilenmeye başladı. Yani Türkiye zaten 2020'lere doğru Avrupa Birliği benim için öncelik değil demeye başlamıştı. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bu hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması sadece bunun tescili oldu. Peki gerçekten kaybeden taraf sadece Avrupa mı olur? Bu soru da önemli. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'nin konumu şu anda inanılmaz güçlü. Yani Karadeniz'i kapatan Türkiye. Bu savaşın Karadeniz'de büyümesini engelleyen Türkiye. İki taraf arasında arabulucu rolü olan en büyük güç Türkiye. Yani Rusya-Ukrayna savaşında işin içinden çıkamadıkları bir kriz oluştuğunda Türkiye'nin kapısını çalmak zorundalar. Bunun dışında bir de Türk savunma sanayi etkisi var. Şu an Avrupa bir güvenlik şemsiyesi oluşturmaya çalışıyor. Ellerinden geldiği kadar Türk savunma sanayini dışlamaya çalışıyorlar. Ama öyle ya da böyle Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacaklar. Düşünün ki şu an Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi bu kadar dışladığı bir dönemde bile Türk savunma sanayinin ihracatının %56'sı Avrupa Birliği, NATO ve ABD'ye yapıldı. Yani Avrupa Birliği üyeleri. Avrupa Birliği'nin bütün engellemelerine rağmen Türkiye ile bu konuda ticarete devam ediyor. Daha da önemlisi Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'ye bağımlı. Avrupa Birliği Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmeye çalışıyor. Yani alternatif rotalara yöneliyorlar. Bu rotalar içerisinde en güvenilir, maliyet etkin ve teknik olarak hazır rota Türkiye üzerinden geçen enerji koridorları. Bu yönüyle de Türkiye ile iyi geçinmek zorundalar. Peki madalyonun diğer yüzü yok mu? Yani Türkiye için zararlı olmaz mı? Türkiye kaybetmez mi? Türkiye de kaybeder. Çünkü Türkiye'nin ihracatının neredeyse yarısı Avrupa Birliği üyelerine yapılıyor. Şu an Türkiye'nin kısa vadede Avrupa ekonomisiyle kurduğu entegrasyonu farklı bölgelerle dengeleyebilmesi imkansız. İşte bu yüzden Avrupa Birliği çok daha fazla kaybeder. Bu doğru ama unutmamak lazım ki Türkiye de kaybeder. Zaten Türkiye de bunun farkında olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda köprüleri atmıyor. Biz kapımızı kapatmadık. Avrupa Birliği'ne girme niyetimizi hala koruyoruz diye özellikle belirtmesinin sebebi bu. Yani her zamanki gibi Türkiye şu an bir denge politikası güdüyor. Türkiye'nin amacı artık Avrupa Birliği'ne girmek değil. Avrupa Birliği ile oluşan bu ekonomik işbirliğini sürdürecek kadar ilişkilerin devam etmesi Türkiye için gayet yeterli gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu da belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.